Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden çarşamba, ayın 4'ü, Aralık ayındayız, 2024 yılındayız. Bugünkü konumuz Avrupa'daki askeri ücret. Hangi ülkelerde ne kadar askeri ücret veriliyor ve verilecek 2025 yılında? Arkadaşlar, yalnız İsviçre Avrupa Birliği'ne dahil olmadığı için listede İsviçre'yi bulamadık ve bulamadım. Yalnız ben İsviçre'yi sizin için askeri ücreti ve saat ücretini sizin için özel hesapladım. Bakın, sonuna kadar izleyin ve görün hangi ülkede askeri ücret saatte kaç para kazanılıyor. Bu videoda bütün bilgiler gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi de en sonunda İsviçre'de askeri ücret ve saatte kaç para kazanılıyor. Belki onu duyduktan sonra dersiniz hepimiz İsviçre'ye göç edelim. Belki hepiniz yakında benim komşum olabilirsiniz. Evet, hiç fazla değerli vaktinizi kaybetmeden habere geliyorum. Avrupa'da en yüksek askeri ücret hangi ülkede? Avrupa ülkelerinde 2025'te en yüksek askeri ücret ne kadar? Hangi ülke sıralamanın başında yer alıyor? İşte cevapları. Yılın sonuna yaklaştığımız bu günlerde Avrupa ülkelerinde önümüzdeki yıl için geçerli olacak askeri ücret miktarları açıklandı. Askeri ücretlerde Hollanda en yüksek ikinci ülke oldu. Avrupa ülkelerinin önümüzdeki yılın başından itibaren uygulayacağı askeri ücret miktarları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre Avrupa içerisinde brüt maaşlar üzerinden en fazla askeri ücret Lüksemburg'da. Bu ülkeyi Hollanda ve İrlanda takip etmekte. Karşılaştırma açısından bu yazıda yalnızca saatlik brüt ücretler dikkate alınmıştır. Çünkü bu farklı ülkeler arasındaki askeri ücret düzeylerini karşılaştırmak için en anlamlı ölçüttür. Ancak askeri ücret yapıları ülkeden ülkeye küçük farklılıklar gösterebilir. Avrupa Birliği'nde en yüksek saatlik askeri ücret Lüksemburg'da. Avrupa Birliği'nde askeri ücret dünyanın en yüksek seviyelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle Lüksemburg ve Hollanda 2025 itibariyle saatlik askeri ücrette öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Hollanda'da 1 Ocak 2025'ten itibariyle askeri ücret saat başına 14,06 euro brüt olarak belirlendi. Haftalık 40 saatlik çalışma süresi üzerinden hesaplandığında bu miktar aylık 2437 euro brüt maaşa denk geliyor. AB ülkelerinde 2025'te saatlik askeri ücretler Fransa hariç 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Fransa ise 1 Kasım'da belirlenen askeri ücret Ocak ayından itibaren geçerliliğini koruyacak. AB ülkelerinde 2025 saatlik brüt askeri ücret miktarları. Evet. Gelelim Anya'ya, Konya'ya. Şimdi arkadaşlar, listede bakın saat ücreti olarak Lüksemburg 15,25 euro. Hollanda 14,06 euro. İrlanda 13,50 euro. Almanya, en çok sevilen Almanya, 12,82 euro. Belçika 12,57 euro. Fransa 11,88 euro. İspanya 9,31 euro. Slovenya 7,84 euro. Polonya 7,08 euro. Litvanya 6,35 euro. Bunun dışında Avusturya, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç'te düşük gelirli çalışanları desteklemek için farklı düzenlemeler ve mekanizmalar uygulanıyor. Bu ülkelerde yasal bir askeri ücret belirlenmemiş olsa da genellikle toplu iş sözleşmeleri ve diğer sosyal politikalar düşük gelirli çalışanların haklarını korumayı hedefliyor. Bu haberimiz, bu bilgiler Post Gazetesi'nden. Kendilerine bu değerli bilgi için teşekkür ediyoruz ve gelelim şimdi İsviçre. Arkadaşlar, İsviçre'yi tabii size hesapladım, hiç merak etmeyin ve İsviçre üzerinde de birkaç bilgi vermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımızı bu konuda Türkçe nasıl deniyor? İşçileri kandırıyorlar galiba. Bazıları vermiyorlar vereceği maaşı. Bakın,
Arkadaşlar İsviçre'de aslında bir yeni kanun çıktı. 4000 brüt iş yerleri vermesi lazım. Normal çalışan %100 çalışan birisine 4000 frank brüt maaş vermesi lazım. O 4000 franktan sonra kesintiler var. 4000 frankı hesapladım ben sizler için. Evet, burada 4000 frank, ayda ortalama 174 saat çalışırsak arkadaşlar 1 saatte 22,98 frank yapmış oluyor. 22 frank 98 kuruş oluyor. İsviçre'de çalışırsanız. Lüksemburg dedik 15,25. İsviçre 22,98 frank. Hatta şu anda frank eurodan da kuvvetli olduğu için daha yüksek euro yapıyor. İsterseniz kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Şimdi yalnız bir konuya değineceğim. Tabii ki ben de Facebook'ta sayfam var. Ara sıra Facebook'ta böyle arkadaşların yazdıklarını ben de okuyorum, seyrediyorum. Maalesef İsviçre'de de bilhassa yabancıların iş veren, yabancıların çalıştığı yerlerde bazen bazı uyanıklar var. Bu maaşı vermiyorlar arkadaşlar. Yani %100 çalışırsan sana 4000 frank mecbur. Ama sen dersen ben cumartesi günleri 2 saat geleceğim, temizlik yapacağım. Sana diyor ki okey diyor, sana 20 frank veririm diyor veya 18 frank veririm diyor. Yalnız arkadaşlar dikkat edin, bakın sigortalarınızı ödemeleri lazım. Sigortalarınızı ödemeniz lazım. Yani siz orada temizlik yaparken Allah muhafaza elinizi kestiniz, kolunuzu kestiniz, sigortalı olmanız lazım. Sizin emeklilik sigortanızı ödemeleri lazım. Bu mecbur yani. Dikkat edin yani size de diyebilir. Sen gel cumartesi günleri 2 saat çalış, ben sana elden 40 frank vereceğim. Vergisi yok, sen rahat ol, ben rahat olayım. Tabii o kazandığın paranın vergisini o zaman vermiyorsun. O konuda iyi. Ama aması var. Emekliliğin yatmıyor, sigortalı değilsin, bir şey değilsin. Allah muhafaza bir şey olursa herhangi bir sigorta hiçbir şey ödemez. Onun için en iyisi garantiye alın. İcabında size belki de diyebilirler, bak ben sana bu kadar para vereceğim ama sigortan yok. O zaman hayır diyebilirsiniz. Yani hayır diyebilirsiniz, beni sigortalı yap diyebilirsiniz. İsviçre'de %100 çalışan, tekrar söylüyorum, %100 çalışan birisi 4000 frank brüt maaş alma hakkı var. %100 çalışırsa. Yani bu diplomalı olmuş, diplomalı olmamış en düşük maaş, Lidl'de çalışanlar, Aldi'de çalışanlar hepsi 4000 franktan başlıyor ve 1-2 sene çalıştığınız zaman zaten maaşınız alıştığınız için, işi de öğrendiğiniz için basamak çıkıyor arkadaşlar. Evet, bu bilgiler inşallah sizin yararınıza gelmiştir. Yararlanmışsınızdır bu bilgilerden. Umarım yararlandıysanız, hoşunuza gittiyse bilgiler, faydalandıysanız, Türkçe daha iyisi, faydalandıysanız bir like verebilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa, bana destek olurlarsa tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Yeni gelen abonelere de hoş geldiniz, sefa getirdiniz demek istiyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar İsviçre'den. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.